videoda Excel'de hücrelerde dinamik kenarlık nasıl verebiliriz onu anlatacağım. Şöyle başlayalım. Şimdi bu maviyle boyalı bölge koşullu biçimlendirme olan bir bölge. Şöyle hemen F5 özel deyip koşullu biçimlendirme diyelim. Görüldüğü gibi burada zaten otomatik olarak seçti. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Buraya veri girdiğim zaman B7 hücresine veri giriyorum. Enter'a basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hücrede otomatik kenarlık oluşuyor. Herhangi bir hücredeki bir hücreye veri girdiğim zaman bir çerçeve oluşuyor, bir kenarlık oluşuyor. Şimdi ben tablolarda bunu nasıl yaparım? Onu başka bir örnek üzerinden göstereceğim. Şöyle birkaç deneme yapalım. Evet. Şimdi bunu şu tabloda yapacağız. Nasıl yapacağız? Koşullu biçimlendirmeyle yapacağız. Şu tablodan da takip edebilirsiniz. Küçük metin kutucuğundan takip edebilirsiniz. Adımları buraya yazdım. Şimdi öncelikle koşullu biçimlendirme yapmak istediğimiz alanı seçeceğiz. Şu başlıklar hariç olan alanı seçiyorum ben. Biraz da aşağı doğru geniş seçiyorum ki yani tabloma başka veriler eklersek buraya da alabilelim diye. 30. satıra kadar olan alanı seçtim. Girişten koşullu biçimlendirmeyi seçiyorum. Buradan yeni kural oluşturacağım. Yeni biçimlendirme kuralı penceresinde de biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan satırını seçtim. Ve şimdi bu formül doğru olduğunda değerleri biçimlendir kısmından formülümü gireceğim. Formülüm ne? Şimdi Excel'de şunu diyeceğim ben. Eşittir A2. A2 burada aslında sembolik gibi düşünebilirsiniz. Sembolik değil ama yani ben şimdi şu alana, seçtiğim alana uygulamak istiyorum koşullu biçimlendirmeyi. O yüzden bir tane hücre seçmem gerekiyor. O da başlıklar hariç olan A2 hücresini seçtim. Herhangi bir dolar işaretiyle formül sabitlemeye gerek yok şu an için. Şu işaret ne anlama geliyor? Küçük ve büyük aynı anda kullanılırsa formüllerde bu eşit değil anlamına geliyor. Yani eşit değil demek. Büyük küçük işareti. Excel formülasyonunda eşit değil demek. Şu çift tırnak ve çift tırnak da boş demek. Yani burada aslında diyoruz ki boş değilse yani hücre biçimlendir diyeceğiz şimdi. Neye göre biçimlendir? Kenarlık diyeceğim. Sadece kenarlık koyacağım şu anda. Yani burada aslında siz istediğiniz gibi hani kenarlık koyabilirsiniz. Ben şimdi biraz daha belirgin olması açısından şöyle bir kenarlık, daha belirgin bir kenarlık rengi şuradan seçeyim diyecektim. Ya da direkt hazır şablonları da kullanabilirsiniz burada tabii. Şurada çerçevem var mesela. Direkt çerçeveyi seçelim. Ya da mesela şuradaki şablonlardan şöyle biraz daha kesik çizgili olan bir hücre kenarlı oluşsun. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Evet bakın zaten koşullu biçimlendirme olan alanımızda otomatik olarak bu kenarlık geldi. Şimdi ben bu tabloma her seferinde veri girdiğim zaman işte kenarlık eklemeyeyim, kenarlıklarla uğraşmayayım diye yaptım bunu. Şimdi örneğin bir veri girdim. A21 hücresine. Bugünün tarihini girdim. Bakın otomatik olarak burası zaten 2019 oldu. Şurada bir isim girelim. Evet. Bakın veri girdiğim zaman otomatik olarak çerçeve oluşuyor. Nereye kadar oluşacak bu? Koşullu biçimlendirme nereye kadar seçtim? 30. satıra kadar seçtim. Mesela şuralarda veri girmeye çalışalım.
gördüğünüz gibi otomatik olarak hücre kenarlığı oluşuyor. Ben burada kesik çizgi seçtim. Siz düz çizgi de seçebilirsiniz veya kendiniz istediğiniz biçimi verebilirsiniz. Ama size önerim burada koşullu biçimlendirme alanını geniş tutmanız. Mesela ben şuralarda yaparsam şimdi bunu olmayacak. Niye olmadı? Çünkü koşullu biçimlendirmeyi seçerken, formülümü girerken ben 30. satıra kadar seçtim. Koşullu biçimlendirme olan hücreleri nasıl görüyorduk? Onu da tekrar üstünden geçmiş olalım. F5 tuşuna bastım. Özelden koşullu biçimlendirmeyi seçtim. Ve bu sayfada hangi hücrelerde, hangi alanlarda koşullu biçimlendirme var? Onu görmek için tamama basıyorum. Bakın koşullu biçimlendirme için girdiğim formül olan alanlar bu alan. O yüzden şurada yazdığım herhangi bir veriyi çerçeve içine almıyor. Yani bu alanı geniş tutarsanız, geniş çalıştığınız tablolarda bu formül çalışacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere.